Bugün sizlerle bir finans uzmanı gün içerisinde ne yapar, ne işlerle uğraşır, kolay mıdır, zor mudur? Bunların üzerine konuşacağız. Bir kere günlük ödemeleri finans uzmanı yapar. Mesela işte firmalara ödenecek paralar olsun, işte ödenecek faturaların takibi olsun, kredilerin takibi olsun. İşte bunlarla hep finans uzmanı ilgilenir. Kredilerin takibi çok önemlidir çünkü gecikmeye düşmek demek şirketin itibarını sarsacak demektir ve doğrudan sorumlusu finans uzmanı olarak görülür. Takibi çok önemlidir. Bankalarla ilgili bir görüşme yapılacağı zaman yine finans uzmanı yapar. Tüm bankalarla iletişim halindedir. Yönetime raporlar sunarlar çünkü yönetimden sürekli olarak bir rapor istenir. İşte bazen şirketlerde raporlama için bütçeleme raporlama uzmanları olur ama bazı şirketlerde de bununla finans uzmanları ilgilenir. Mesela benim çalıştığım şirkette finans uzmanı olarak biz ilgileniyoruz. Sürekli bir rapor verme, rapor döngüsü içerisinde çalışıyoruz. Nakit işlemler vardır bazen. İşte bunlarla da tamamen finans uzmanları ilgilenir. Çünkü bankalarla zaten iletişim halinde olan bizler olduğumuz için bir para çekildiğinde, para yatırılacağında, bir yere götürüleceğinde vesaire bunları finans uzmanları uğraşır bunlarla. Teminat mektupları vardır. İşte teminat mektuplarının takipleri, süresinin, vadesinin uzatılması vesaire yazdırılacaksa yazdırılması, bankalara iadesi, yine mektuplar için bankalarla görüşme. Bunlarla tamamen finans uzmanı ilgilenir. Peki çalışmak güzel mi finans uzmanı olarak, kolay mı? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi ben 5 yıl bankacılık geçmişi olan bir insanım. Bankadan sonra bir firmada finans uzmanlığına başladım. 3 yıldır da finans uzmanlığı yapıyorum. Şimdi banka kadar mesela kurumsal olmuyor. Şirket tabii çok kurumsal şirketler de olabilir. Benim de çalıştığım şirket kurumsal ama yine de bir banka kadar kurumsal değil. Ne bileyim giriş çıkış saatleri olsun, izin hakları vesaire illaki biraz daha esnek olabiliyor. Daha değişken oluyor. Mesela ben işte benim çocuğum var. Sabahları çocuğu okula bıraktığım için genelde bir yarım saat geç geliyorum mesela ve buna müsaade ediliyor çalıştığım şirkette sağ olsunlar. Zorluk çıkarmıyorlar. Ama bir bankada olsaydı ben her gün yarım saat geç gelemezdim mesela işe. Ama hani bu kurumsallık, bu esneklik vesaire karşılaştırdığımda iyi yönü varken kötü yönü de var. İşte ne bileyim yanaklar olarak bir banka daha çok yanak verir. Ya da işte düzenli prim yatması vesaire bankalarda bunlar daha çoktur. Bir finans uzmanlığı yani şirketlerde çalışmaya göre bankaların iyi yanları kötü yanları vardır ama işte dediğim gibi daha esnekken işte ne bileyim firma kötü duruma düşer maaşını geciktirir ama banka gibi ya da devlet gibi böyle yerlerde çalışırsan asla böyle bir durum yaşamazsın. Dediğim gibi bu esneklik iyi yanları varken kötü yanları da vardır. Ne bileyim bir işin çıkar yarım saat gidip gelirsin. Bankada da seni idare edecek insanlar varken ya da devlet kurumunda belki çıkarsın ama buralarda biraz daha rahat bu işler. Özellikle de 2000 aran iyiyse bu tarz şeyleri daha kolay yapabilirsin. Şimdi finans uzmanlığı bence bir de şöyle bir durum var. İşte dışarıda direkt müşteriyle birebir ya da başka insanlarla birebir çalışmıyorsun. Benim için bu yöntem mesela güzel. Çünkü ben bankacılık yaptım ama insanlarla özellikle işi bilmeyen insanlarla birebir çalışmak yorucu oluyordu. İşte adam az bir parası var geliyordu sanki bankanın sahibiymiş gibi muamele yapıyordu. O şekilde muamele bekliyordu vesaire. İşte ya da işte hiçbir şey bilmeyen insanlar geliyordu sana çok biliyormuş gibi davranıyordu. Kendi işini sana öğretmeye çalışıyordu vesaire. Böyle şeyler sinir bozucu olabiliyor ve çalışan olduğun için mecbur alttan alıyorsun falan. Alttan almazsan problem yaşıyorsun. Bunları hep zamanında yaşadık. İşte ama burada ben mesela finans uzmanıyım. Benim üzerimde işte müdür yardımcım var, müdürüm var, CEO var vesaire. Hep bir işi bilen insanlarla bir arada çalışıyorum. İşte benim altımda çalışan var, üstümde çalışan var ama hepimiz belli bir şey üzerine çalışıyoruz ve hepimiz bu işi biliyoruz. Yıllarımızı vermişiz bu işe. Problem olmuyor. Dışarıdan hiçbir şey bilmeyen saçma sapan insanlarla muhatap olmadan kendi işimi yapıyorum, kendi işimi planlıyorum. Direkt dışarıda insanlarla birebir iletişime geçmeyi ben çok sevmiyorum. Bazı insanlar da vardır ki ben sürekli konuşurum işte müşteri gelecek bana vesaire çıkacağım ziyaret edeceğim. Bu tarz çalışmayı seviyorum diyenler vardır. Onlar için çok uygun değil bence. Dediğim gibi biraz kişilik yapısıyla ilgili. Ben şahsen kendi işimi böyle planlayıp yapmayı daha uygun bir insanım kişilik yapısı olarak ve o yüzden de bunu daha çok seviyorum. Bir bankacılığa dönmek düşünür müsün deseler çok düşünmem açıkçası. Yani bu tarz işleri ben daha çok seviyorum. Bu tabii ki kişinin kendisinde kalmış bir şey. Sizin de sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Üzerine konuşuruz. Ben size elimden geldiğince yardımcı olurum. İşte kariyerini yönlendirme için düşünen gençler varsa mutlaka yazsınlar. Ben iyi yanı, kötü yanı ya da işte maaşı bile sorabilirsiniz. Her şeyi soruyorlar bana yorumlarda. Üzerine konuşmaya çalışırım. Size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.